Eyfel Kulesi yapmışlar buraya. Kaldığım hostel burası. Herkese selamlar. Ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Ben iyiyim. Özbekistan'ın özerk cumhuriyeti olan Karakalpakistan'dayım. Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'tayım arkadaşlar. Bu hostelde kalıyorum. Benim son günüm bugün. Yeni ülkeye gideceğiz ama plan rota yok şu anda. Özbekistan'a veda ediyoruz bu videoyla. Her ülkede olduğu gibi bu ülkede de ayrılmadan önce sizlere bilinmesi gerekenleri anlatacağım. Buraya gelmeyi düşünenler için faydalı olabilecek bir içerik çıkartıyorum bu şekilde. Bölümü çok sevdiniz, bu içeriği çok istediniz. Her ülkede son günde ayrılmadan önce bütün deneyimimi, yaşadıklarımı hepsini şeffaflığıyla, her şeyiyle sizlere anlatacağım. Bilinmesi gerekenleri, buraya nasıl gelmeniz gerekiyor, neler gerekiyor, giriş prosedürleri, ucuza nasıl tatil yapabilirsiniz. Ben bunlardan bahsedeceğim sizlere kısaca. Biraz da böyle Nukus başkenti, Karakalpakistan'ın başkentini gezeceğiz beraber. Sizlere etrafı göstereceğim. Hem de anlatacağım. Sadece Özbekistan'dan bahsetmeyeceğim. Orta Asya'dan bahsedeceğim. Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan. Kırgızistan'da da bunu söylemiştim sizlere. Özbekistan'a gittiğimde sizlere her 3 ülkeyi de karşılaştıracağım. Yani bu videoda hem Kırgızistan'ı konuşacağız, hem Kazakistan'ı hem de Özbekistan'ı konuşacağız. Şimdi önümde yaklaşık 1 kilometre uzakta bir tane pazar var. Pazara doğru gidiyorum. Hem sizlere oradaki pazarı göstereyim, hem bir şeyler yiyeyim, içeyim, hem de böyle giderken sizlere anlatayım. Evet, ilk başta ben sizlere Orta Asya turumdan bahsetmek istiyorum. Orta Asya'ya ben Kırgızistan'dan başladım. Bişkek'e geldim. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya, Ankara'dan Bişkek'e aktarmalı uçtum. Toplamda 7.000 lira param gitti. Benim 7.000 lira param gittiğine bakmam, ben biraz yalnız rota çizerek pahalı bilet aldım. Fakat bilet fiyatları Bişkek'e 4.000, 5.000, 3.000'e kadar da bulabilirsiniz. Fırsat biletler oluyor bazen. Sezonuna göre de fiyatlar değişiyor. Ben Bişkek'ten başladım Orta Asya turuma. Bişkek, Karakol şehirlerini gezdikten sonra karayoluyla Almatya'ya geçtim. Kazakistan'a geçtim. Kazakistan'ı da trenle hastaneye kadar gittim. Oraları gezdim. Oradan da aşağı Çimkent, Türkistan derken Özbekistan'a geldim. Özbekistan'da Taşkent'ten başlayayım, karayoluyla otostopla buraya kadar inmiş bulunmaktayım. Şu anda Özbekistan'ın batısında Karakalpakistan Cumhuriyeti'ndeyim. Burası özerk bir bölge. Yani Özbekistan'la aynı şeyler ama ayırmışlar orayı. Karakalpaklar yaşıyor burada. Sovyet döneminde özerk cumhuriyeti olarak statü kazandılar. Özerk bölge oldu o dönemde. Sonra Özbekistan sırasıyla Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiler 91'de. Böyle yani ucuz biletler bulabilirsiniz. Belki biliyorsunuzdur. Skyscanner'dan alıyorum. Skyscanner diye bir site var. Orada bütün ülkelerin ucuza biletleri sıralıyor sizlere. Orta Asya, Kırgızistan vesaire yazdığınızda her şeyi gösteriyor sizlere. Orta Asya, Kırgızistan Türkiye'den 3 saat ileride, fakat Kazakistan ile Özbekistan 2 saat ileride. Her 3 ülkede de 30 güne kadar kalabiliyorsunuz. Pasaportunuzun olması yeterli. Vize, hiçbir şeye gerek yok. Sadece pasaportla girebiliyorsunuz. Kapıda direkt normal bir şekilde pasaportunuzun olması yeterli. Buradaki insanlardan bahsetmek istiyorum. Özbekistan insanları gerçekten çok misafirperver. Benim Özbekistan serisini izleyenler bilir. Çok güzel bir seyahat geçirdim Özbekistan'da. Özellikle otostopla gezdim her yerini. Bir şehirden başka bir şehre ücret ödemeden her yere gittim, otostopla gezdim. Ve bu benim için çok iyi oldu. Ekonomik olarak çok beni rahatlattı. Hostellerde kalmak istiyorsanız, tek başınıza geziyorsanız eğer 7 dolardan başlıyor. Böyle 15 dolara kadar çıkıyor. 15 dolara kaldığınız otel mükemmel otel oluyordur. Ama bazen öyle bir şey ki 7 dolara kaldığınız hostel o kadar güzel ki 15 dolar, 20 dolara bile değer diyorsunuz o hostel. Çok güzel hosteller var. Eğer 2 kişi geliyorsanız 2 kişilik kalabiliyorsunuz, odalar falan var. 2'ye böldüğünüzde daha ucuza geliyor tabii ki bu. 2 kişiyseniz 15 dolar ödeyerek özel bir odada kalabiliyorsunuz. Daha rahat olur. Kişi başı 10 dolara bile bulabilirsiniz. Hive'de 3 kişi kaldık, bir apart gibi düşünün. Otel orası. Kişi başı 8 dolar ödedik. 7 dolar. 7-8 dolar arası.
çok ucuzdu. Yani o da Türk lirasıyla 320 liraya tekabül ediyor. Yani siz tek başınıza günlük 350'ye kadar konaklayabiliyorsunuz. 350, 300, 280, 250'ye kadar hosteller mevcut. Buradaki vergi sistemi var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela internette baktığınızda 5 dolar yazıyorsa oraya gittiğinizde 8, 9, 10 dolara kadar çıkıyor. Vergiler devreye giriyor. Ama siz internetten, Booking'ten herhangi bir yerden almayarak oraya gittiğiniz zaman sizlere indirim yapıyorlar. Vergisiz bir şekilde halledebiliyorsunuz onu. Alabiliyorsunuz, hani kalabiliyorsunuz orada. Ama rezervasyon yaptığınızda vergi vesaire olunca biraz pahalıya geliyor. Ben de hostele gittiğimde ona şaşırmıştım. Hostele bir gittim. Abi diyorum 6 dolar yazıyor, sen benden 10 dolar istiyorsun dedim. O da bana dedi ki vergiler vesaire var. O zaman ben dedim ki ben iptal edeyim, bana indirim yapar mısın? Yaparım dedi. İptal ettim. Bana indirim yaptı. 7 dolara kaldım. 3 dolar da az değil yani. 3 dolar 120 lira falan. 130, 140 şu an kur neyse. Belki şu an kur daha fazladır, bilmiyorum. Bakın burada bir sürü dolmuş var. Şeyler var. Bunlar şehir içi dolmuşları sanırım. Otogar gibi ya, büyük bayağı. Arkadaşlar buradan bir Özbek pilavı yiyeceğim. Şu şekilde. Bu pilav bir tane. Buradan bir yemek yiyeyim, ben daha kahvaltı hiçbir şey yapmadım. Pilav satıyor abla. 12.000 son. O da 40 lira arkadaşlar. 40 liraya bir tane tabak pilav. Abi yiyor böyle. Böyle pilav var. Salatalık var. Böyle acı biber, soğan. Ekmek veriyor yanında. Rahmet. Bu sade pilav. Buradan da et atıyor üstüne böyle. Üstüne serpti eti. Yanında böyle bir tane salata getirdi, ekmek getirdi. Gayet uygun bence. Hem sizlere yemek fiyatında göstermiş oldum da siz buradan yemek yer misiniz onu bilmiyorum ama ben yerim. Pazarlarda yemekler daha ucuz oluyor. Fakat restoranlarda bir tek daha pahalı. Pahalı derken Türkiye'ye göre gene ucuz. Bana göre pahalı. Mesela hazır bir yemek yediğinizde 130 lira, 120 liradan başlıyor. 140 lira falan. Bu 40 lira yani, çok ucuz. Bayağı ucuz. Türkiye'den mi? Türkiye'den. Trabzon, Ankara, Aa, İstanbul. evet, Ankara, İstanbul. Sen vardın mı Türkiye'ye? Varmadın. Sen Karakalpaksın. Türkmensin. Aa, Türkmenistan. Abi Türkmen. Burada arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Türkmenleri denk geldim birkaç kişiye. Bu abi de 3. 4. kişi herhalde. Türkmenler normalde Türkçe bilmeleri gerekiyor. Bilmiyor ama anlıyor beni. Beni düşünüyorsun değil mi abi? Beni düşünüyorsun Türkçe. Ama Türkçe konuşamıyorsun, danışamıyorsun. Türkmenistan'a hiç gitmedim. Vize çok sıkıntılı. Hani oraya gitmek çok zor. Gitmek istiyordum yanı başımda. Ama vizeli olduğu için gidemiyorum. Sizlere bu videoda buraya gelmek isteyenler için de böyle bilgiler vereceğim. Hem de normal izleyiciler için de gezeceğim. Hem bilgi vereceğim hem de böyle siz sıkılmayın diye pazarı gezeceğim. Sizlere pazarı göstereceğim. İnsanlara bir kaynaşalım. Fiyatları göstereyim sizlere. Yani yerinde şeyler yapalım. Sadece böyle bir bilgilendirme videosu olmasın. Bilgiye dayalı bir video olmasını istemiyorum. Sizin de böyle severek izlemenizi istiyorum. Zevk almanızı istiyorum. Umarım sıkılmadan izlersiniz bu videoyu. Ama şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle buraya, Özbekistan'a özellikle gelmeyi düşünenler varsa bu videoyu sonuna kadar izlesin. Kaçırmayın. Çok önemli detaylar var. Ben bazı videolarımdan bunlardan bahsediyorum fakat bunları izlemeyenler oluyor. O yüzden bir ülkeden ayrılmadan önce böyle bir içerik üretip video yapıp öyle ayrılıyorum ülkeden. 3000 üzümler 3000 arkadaşlar. Yani 10 lira falan. Bak salatalıklar burada üretildiği için çok ucuz. Herkes bana bakacak, fark edeceksiniz onu. Herkesin gözü bende olacak. Çünkü buraya çok turist gelmiyor. Öyle bir yerdeyim ki turistin gelmediği bir yerdeyim. Bir de elinde kamera olan turist olmuyor. Hadi turist olsa kamera olmaz elinde. Benim hem turistim, yabancıyım hem de elimde kamera var. Orta Asya'nın her ülkesi için geçerli bu söylediklerimde. Çünkü her ülke hemen hemen aynı zaten, benzeri yerler. 30 güne kadar kalabiliyorsunuz. Selamun aleyküm. Kalaysın. Yaşı zor zor. Bana bir tane küçük su var. Aha, küçük gazsız. Burada gazlı içecekleri dikkat edin. Bakın bu gazlı, bu gazsız. Yumuşak oluyor zaten. Ama sert olanlar mesela bu gazlı.
Bu gazlı. Hidrolayt, gazlı. Bak bu gazlı arkadaşlar. Zaten belli oluyor. Sıkamıyorsunuz. Kança? 3000. 3000. Türkiye ama. Türkiye mi? Polat Alemdar. Polat Alemdar. Yamaç. Yamaç Koçovalı. Burada çok seviyorlar arkadaşlar. Çukuru, Kurtlar Vadisi'ni. Şöyle kardeşimiz burada küçük bir tezgah kurmuş. Bakkal gibi. İçecekler vesaire satıyor. Bildiğiniz bakkal ya. Seyyar bakkal. My name is Fuat. Benim adım Fuat. Benim adım Timur. Memnun oldum. Aha. Memnun oldum. Her ülkenin farklı bir yapısı var. Mesela doğayı seviyorsanız, kampı seviyorsanız Kırgızistan'a gideceksiniz. Kültürü seviyorsanız, yani tarihi yapıları seviyorsanız, gerçekten içtenlikle misafirperverliği görmek istiyorsanız Özbekistan'a geleceksiniz. Ben eğlenmek istiyorum, para harcamak istiyorum. Biraz böyle ihtişamlı yapılar, lüks bir yer görmek istiyorum derseniz de modern Astana, Kazakistan'a gitmeniz gerekiyor. Kazakistan tam size göre o konuda. Ama Orta Asya'da genel olarak, genel itibariyle gece hayatı çok renkli, çok canlı. Bilginiz olsun. Ve en önemli konuya gelelim. En önemli konu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın ben bunu Özbekistan'da 5. günde öğrendim. Tesadüfen kimse bana söylemedi. Belki de otel çıkışında bana söyleyeceklerdi, kağıt vereceklerdi. Fakat ben biri yaşadı diye o an oradaydım ve öğrendim. Otele veya bir yerde arkadaşınızda kalıyorsanız 3 günden sonra bildirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun, yoksa Özbekistan'dan çıktığınızda ceza yiyorsunuz. 400, 500, 600 dolardan bahsediyorlar. Zaten otel veya hostelde kaldığınızda onlar sizin yerinize yapıyor bunu. Ama çıkışta kağıt almanız gerekiyor veya WhatsApp'tan size belge göndersinler. Her ikisi de iş görüyor dediler bana. Ben yine ne olur ne olmaz hem WhatsApp'tan aldım hem de kağıdın fotoğrafını çektim. Ama kağıt alıyorsanız fotoğrafını çekin mutlaka. Bir tane kağıt bile yetermiş diyorlar. Hani ilk gün kaldın, hostelin kağıdı bile yeter diyorlar. Onu bilmiyorum. Öyle bir şey varsa ben çıkışta bunu bilemeyeceğim. Çünkü ben bir kağıtla değil de bir sürü kağıtla, hani kaldığım süre boyunca bütün kağıtlar bende. Hem fotoğrafını çekiyorum hem de kağıtlar bir yerde duruyor. Pasaport kontrolünde bana sorduklarında hemen göstereceğim, vereceğim. Çok fazla üstüne durmuyorlar. Çok fazla da böyle şey yapmıyorlarmış. Yani direkt bakıyorlar, geçiriyorlar. Şu ana kadar ceza yiyen oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Gittiğim ülkeler arasında en rahat gezdiğim ülke buralar oldu, Orta Asya oldu. Yani Türkçe konuşarak rahat bir şekilde gezdim. Hiçbir şekilde İngilizce de kullanmadım. Hani çok böyle mecbur kalmadıkça İngilizce kullanmadım. Ama insanların anlaması için hem onların dilinde konuşuyorum, kelimeler söylüyorum hem de İngilizce kelimeleri söylüyorum ki anlasınlar diye. Burada dil problemi yaşamazsınız. Ondan emin olun. Hani Türkçe bile konuşsanız bile karşınızdaki kişi sizi anlayacaktır. Ne dediğinizi anlıyorlar, yani %80 insanlar anlıyor Türkçeyi. Burada sim kartı, Orta Asya genel olarak sim kartı rahat bir şekilde hallettim. Ama Kazakistan'da biraz zor hallettim. Kazakistan gerçekten çok pahalı. Arkadaşlar Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan. Hani Kırgızistan bu iki ülkeye göre daha ucuz. En pahalısı Kazakistan. Bunu söyleyeyim sizlere. Bana göre en pahalı Kazakistan oldu. İkincisi Özbekistan, üçüncüsü Kırgızistan. Hani Kırgızistan ilk başladığım ülke olduğu için çok öyle kıyaslama yapamadım orada. Fakat gerçekten Kırgızistan buralara göre ucuzmuş. Yani bakın soğanlar 15 lira, patates 18-19 lira. 20 lira, 25 lira patates. Şöyle lahana var 25 falan, 25 lira. Ben ortalama fiyatları söylüyorum size. Hani net bir şekilde söyleyemiyorum. Kur değişiyor. Bir de hesaplama yaptığımda yine 26-27 arası çıkacak. Ben sizlere düz hesap 26-25 diyorum, 30 diyorum. Hani 25-30 arasında. Bu Orta Asya'da en sevdiğim ülke Özbekistan oldu. Gerçekten buradan çok keyif aldım. Yani Özbekistan'a gelirseniz mutlaka ama mutlaka Samarkand, Buhara ve Hive'yi görmeniz gerekiyor. Bu 3 şehri görmeniz gerekiyor. Tarihi yapıları, misafirperverliği, samimiyeti görmek istiyorsanız bu 3 şehre gitmeniz gerekiyor. Ben bunu Taşkent'te çok fazla fark etmedim. Fakat Taşkent'ten çıktıktan sonra çok eğlendim. Çok güzel vakitler geçirdim Özbekistan'da. Taşkent'te de kendine göre güzel yerler var. Fakat Taşkent bildiğiniz şehir, büyük şehir, İstanbul gibi. Magic City, Salman var. Böyle ikonik yapılar. Hani gerçekten Magic City çok güzeldi. Orayı da görmeniz gerekiyor. Hani Taşkent'e zaten geleceksiniz veya
Taşkent'ten mutlaka geçmeniz gerekiyor. Geçerken de gece Megid City'ye gidin. Orayı bir görün. Türkiye'den geldim. Türkiye. İstanbul bildin? Ankara, İstanbul, Antalya. Evet. Aha, bildin? Maktaya ver, makta sür. Kalbak, makta değil mi? Çok güzel. Yaşlı. Zor mu? Zor. İnterview vereyim mi acaba? Burada elmalar 6000. Yani bu da yaklaşık 22 lira falan, 23 lira falan. Rahmet Davay. 5000. Yani bu da 20 lira diyelim. Şu anda kur 1 dolar 12.500, 12.600 böyle kur değişiyor. Yani bir bakıyorum şeydir böyle 12.200, bir bakıyorum 12.400, 500. Orta Asya ülkeleri güvenli bir ülke mi? Evet arkadaşlar, kesinlikle güvenli bir ülke. Çünkü bunu örnek olarak birçok tek başına gezen kadınlar var. Onlarla tanıştım. Hatta bir arkadaşım oldu benim. İstanbullu kendisi. Zaten izlediniz onu, bir önceki videolarda vardı. Onunla otostop çektik. O da tek başına geziyormuş. Yani tek başıma gezdiğim en güvenli, en rahat ülke oldu. Orta Asya olarak Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da çok rahat bir şekilde gezmiş. Hiçbir şekilde rahatsız olmamış. Kimse de rahatsız etmemiş. Gerçekten buradaki insanlar toplum olarak çok sakin. Kimseyi rahatsız etmemeye çalışıyorlar. Misafirperver, kültürel olarak zengin ülkeler. Burayı seveceksiniz eğer buraya gelirseniz. Kesinlikle seversiniz bu Orta Asya'yı. Ben gelmeden önce çok merak ediyordum. Herkesin böyle dilindeydi. Giden insanlar hep övüyordu Orta Asya'daki ülkeleri. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan. Ben de direkt onu listeme aldım. Hem de sizler de çok istediğini, sizlere de Instagram'dan sordum. Sizlere Instagram'dan soruyorum arkadaşlar. Hangi ülkeye gitmemi istiyorsunuz veya ne bileyim o ülkede neler görmek istiyorsunuz? Onu ben sizlere soruyorum. Sizler bana söylüyorsunuz. Ben de sizlerin söylediğine göre merak ettiklerinizi gidermeye çalışıyorum. Sizlere göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Bazen imkansız olan yerlere gidiyorum. Gerçekten çok değişik şeyler, içerikler üretmeye çalışıyorum. Özbekistan'da en sevdiğim yemek Özbek pilavı oldu. Eğer Taşkent'e giderseniz Beş Kozon diye bir restoran var. Orada aşamalarıyla birlikte sizlere Beş Kozon yani pilavın farklı versiyonlarını gösteriyorlar sizlere. Etin farklı versiyon yapılışını falan gösteriyorlar sizlere. Oraya mutlaka gidip ve Özbek pilavını yerinde yiyin. Özbek pilavını orada yediğinizde diğer yerlerden ne kadar farklı olduğunu zaten anlarsınız. Orada 250 lira yemek, yani ben tek başıma yedim, 250 lira ödedim içecekle beraber falan. Bakın burada böyle pirinçler var. Özbek pirinci var. Değişik. En iyi pirinç daha pahalı oluyor. Bakın 13,5 var. Bu 14 var. 14 olan daha iyi pirinçmiş. Ucuz olanlar farklı pirinç. Yani nerenin olduğunu bilmiyorum ama az önce yediğimiz pilav da ucuz olduğu için, pilav kilosu ucuz olduğu için de ben ucuza yedim. 40 liraya pilav yedim ama karnım ağrıyor arkadaşlar. Yağından mı neyden? Yağı çok fazlaydı. Altta çok yağ vardı. Zaten bitiremedim ve karnım ağrımaya başladı. Kahvaltı olarak pilav yedim. Etler çok ucuz. Etler 250 liradan başlıyor. 200 liradan başlıyor. Tavuklar keza aynı şekilde ucuz. Kazakistan'da ben sim kartını zor hallettim. Kazakistan'da 19-20 dolaraydı sim kartı. Böyle gigabaytı 40-50 gigabaytlık olan. Ben 8 dolara yani yaklaşık 350 liraya 400 liraya halledebildim. Ki çok 8 GB yani 8 GB internetle idare ettim Kazakistan'da. Hatta ekstra GB almak zorunda kaldım. Bir 8 daha almak zorunda kalmıştım. Çünkü bitmişti benim GB, yetmemişti bana. Zaten burada ilk videoyu izleyenler bilir, sim kartını bana bedavaya verdiler. İlk girişte gümrüğün çıkışında sim kartı, dövizciler, yemekler, her şeyi var arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz karayoluyla gelirseniz. Para ödeseydim 7 dolar ödeyecektim. Yani bu da yaklaşık 300 lira falan ödeyecektim. Bu arada Özbekistan için konuşuyorum. Orta Asya genelinde böyle mi değil mi bilmiyorum ama Özbekistan'da 25 yaşına geldiğinizde eğer evlenmediyseniz evde kalmış muamelesi görüyorsunuz. Bilginiz olsun, bu kadın erkek fark etmiyor. Ama genel olarak erken evleniyorlarmış. Kızlar falan 20 yaşına geldiğinde evleniyorlarmış.
Erkekler de aynı şekilde. Sorduğumda da 5.000 dolara falan evlenebiliyorlar. 5.000 dolara. Kız tarafı ne istiyor bilmiyorum fakat çok az bir şey istiyorlarmış kız tarafı. Ben mesela yaşımı söylediğimde yaşımdan sonra hemen evli olup olmadığımı soruyorlar. Bekar olduğumu söyleyince de çok şaşırıyorlar. Niye evlenmedin falan diyorlar bana. Türkiye'nin pahalı olduğunu bilmiyorlar ki. Bir evliliğin 1,5 milyona denk geldiğini, masraf olduğunu söyleyince de çok şaşırıyorlar yani. Çok pahalı diyorlar. Bu arada pahalı onlar da gımmet demek. Gımmet. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Bu video gerçekten güzel gidiyorsa, faydalı bir içerik oluyorsa videonun beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Yorum yazarsanız, düşünceleriniz varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar çekinmeyin, sorun. Ben size cevap vermeye çalışırım. Orta Asya ile ilgili varsa aklınızda bir şey hemen cevaplarım taze bir şekilde. Gözümden kaçıyorsa da kusura bakmayın. Bazen çok yorum oluyor, gözden kaçabiliyor. Yani unutmayın, hype puanı vermeyi de unutmayın. Buradan girelim bakalım. Çocuklar selam verdiklerinde tokalaşmadan geçmiyorlar. Ben onu fark ettim. Mesela az önce bir 3-4 tane çocuk geçti bir adamın yanından. Biri selam verince, tokalaşınca diğerleri de sırayla böyle gelip iki eliyle tokalaşıyorlar arkadaşlar. İki elini uzatıp tokalaşıyorlar. Bakın şurada yukarıda pazarda 1000 adam var diyor. Yani pazarda 1000 adam var. Har kim sürgenine salam berer. Ha pazarda diyor. Pazarda bir adam var. Her kim sürgenine selam verir. Yani selam veriyor. Ulaşımı ben matruşka dedikleri dolmuşlarla sağladım. Bir de avtovokzal var. Otobüsle de gidebiliyorsunuz. Ayrıca tren de kullanabiliyorsunuz. Fakat tren diğerlerine göre çok pahalı. Şehir içinde taksi kullanabiliyorsunuz, dolmuş, toplu taşıma otobüsünü kullanabiliyorsunuz. Toplu taşıma otobüsü çok ucuz. 7 lira 5 liraya istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yandex.Go'yu açıyorsunuz. Yandex.Go'nun toplu taşıma bölümüne giriyorsunuz. Olduğunuz yerin durağını gösteriyor sizlere. Nereye gitmeniz gerekiyor, nereden bilmeniz gerektiğini gösteriyor ve hangi numaralı otobüse binmeniz gerektiğini gösteriyor orada. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz, oradan gösteriyor. İster taksi kullanın, ister toplu taşıma kullanın. Tamamen size bağlı. Taksiler uygun. Taksi 15 kilometre sizi Türk lirasıyla 80 liraya, 90 liraya götürüyor. Bazen daha ucuz, bazen pahalı olabiliyor. Pahalı olmasının sebebi de trafiğin yoğun olması, trafik saatler. Onu ben tam çözemedim hangi saatlerde pahalı ucuz oluyor. Sanırım trafiğin yoğun olduğu saatlerde pahalı oluyor. Yani toplu taşıma kullanabilirsiniz, çok basit. Yandex.Go'yu açıp orada toplu taşıma var. Öncelikle gideceğiniz yeri seçiyorsunuz, ondan sonra taksi ve toplu taşımaya bakabilirsiniz. Ben toplam yani yaklaşık 2 ay olacak. Toplamda 1500 dolara yakın bir para harcadım. Yani nasıl o kadar gitti bilmiyorum. O yüzden bana göre pahalı geldi diyorum ya arkadaşlar. Bazı şeyler gerçekten pahalı gelmeye başladı. Özellikle Kazakistan'da çok harcama yaptım. Çünkü Kazakistan'da çok fazla kaldım. Kazakistan'da 20 günden fazla kaldım orada. 25 gün mü ne? Çok fazla kaldım Kazakistan'da ya. Orası pahalı. Pahalı ülkede daha çok vakit geçirdim. Kırgızistan'da çok fazla kalmadım ama Kazakistan'da fazla kaldım. Bir de unutmadan Orta Asya genelinde taharet musluğu yok. Tuvalete gittiğinizde şaşırmayın. Hiçbir yerde görmedim taharet musluğu. Ne otellerde ne dışarıda. Çok ilginç ya. Olmaması çok kötü mesela. Sadece kötü olan bu var. Bir de aklıma başka bir şey gelmiyor. Ben düşünüyorum. Nasıl namaz kılıyorlar? Anlamıyorum. Bunlar pazarın çıkışındaki toplu taşıma araçları. Böyle gördüğünüz gibi. Büyük toplu taşıma otobüsleri yok. Bunları kullanıyorlar şehir içinde. Bu böyle mikrobüsler var. Taksiler de var. İster taksiyle gidebiliyorsunuz, ister bunlarla gidebiliyorsunuz. Fakat ben gittiğimde Yandex.Go'dan taksi çağırıp giderim. Nukus'ta genel olarak yani burayı sadece görebilirsiniz. Onun dışında çok bir şey yok ama Nukus'ta yani Karakalpakistan'da görmeniz gereken bir yer var. Muynak gemi mezarlığı. Ben orayı sizlere gösterdim. Turistler sırf onun için bu tarafa geliyor, Karakalpakistan'a geliyor. Onu görmek için geliyorlar. Aral Gölü dünyanın en büyük 4. gölü. Kurudu çünkü. Oranın hikayesi turistleri çekti. Turistler de az da olsa oraya gidiyor. O Aral Gölü'nün kurumuş halini görüyorlar. Oradaki az kalan suyu falan görebiliyorsunuz araçlarla. Birkaç kilometre uzakta onlar tabii ki. İşte Moynak'ı görüyorsunuz. Moynak'taki
yaşamı falan görebiliyorsunuz. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, Orta Asya'ya geldiğinizde Türkiye'ye göre çok ucuz Orta Asya. Size göre çok ucuz bir ülke olacak bu 3 ülkede. Ama dediğim gibi Kazakistan bir tık daha pahalı olur. Ben sizlere bu videoda bilmeniz gereken şeyleri anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur buraya gelmeyi düşünenler için. Hem de umarım böyle keyif almışsınızdır videodan. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. İstediğiniz bir ülke varsa, benim şu anda hiç aklımda hiçbir ülke yok. Türkiye'ye dönmek istiyorum. Döndükten sonra karar vereceğim. Yani bu 10 gün içinde yeni bir ülkeden video gelecek. 10 gün içinde karar vereceğim. Gideyim Türkiye'ye, hem de sizler de yorumlara yazın. Instagram'dan da sizlere soracağım. Oraya da bakmanız gerekiyor. Bakalım neresi gelecek, nereye gideceğim bilmiyorum. Şu anda Balkanlar var, ne bileyim Pakistan, Afganistan gibi yerler var, Hindistan var. Fakat gerçekten benim bütçeme uygun olmayan yerler, Pakistan, Afganistan, Hindistan çok ağır gelir bana. Balkanlar biraz daha cazip geliyor. Siz istediniz diye araştırıyorum, bilmiyorum, bakacağım. Neresi gelirse artık, siz daha çok nereyi istiyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, hype puanını vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.